Antibiyotik kanalına hepiniz hoş geldiniz. Sen niye öyle baktın bana? Evet, futbol içeriğimiz, spor içeriğimiz ve boş attığımız program Adrenalin'e hoş geldiniz. Yeni transferimiz Reis. Merhabalar. Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Kendinizi biraz tanıtabilir misiniz Reis? Aşırı overşehir. Overşehir. Bugün Süper Lig, futbol falan filan, goy goy. Ya biz yani. Seçkin sen de hoş geldin. Hoş bulduk abi. Ya şu adama ulaşmak beni öldürüyor arkadaşlar ya. Şu adamı şuraya getirmek için. Arkadaşlar biz bu ligi niye izliyoruz ya? Hiç dönüp baktınız mı? Biz kendinize soru sordunuz. Çok kötü girdik bir. Çok duygulandık hocam. Hocam Süper Lig izleyeceğiz diye çıktığımız şu yolun sonunda yani bazen en temel şeyleri sorgulamak gerekiyor. Neden yapıyoruz yani bunu? Süper Lig sence izleyip video çekmeye değer bir lig mi? Agam işte gelişsin diye yapıyoruz. En az izlediğim yıl olabilir Süper Lig'i. Evet bu arada ya. Benim bu arada ben son 5 yılda en az bile oluyor. bu arada. Senin bile bu arada 5 senedir izleyen adam var. 2 yıldır izliyor. 2 yıllık futbol hayatımda en az izlediğim yıldı. Gerçekten yani. Evet önce ligin şampiyonu Ben. Galatasaray'la başlayalım. Galatasaray'a tıklayalım. Böyle de profesyonel bir. Galatasaray ligin şampiyonu ve gördüğünüz üzere formda bir takım. Peki sana ta yılın başında bir şey demiştim. Osimhen tek başına şampiyon yapacak dedim. Sence Osimhen tek başına şampiyonluk yaptı ve diğer oyunculara haksızlık olur mu lig için? Çok da olmaz gibi ya. Bence hiç olmaz. Evet yani Osimhen yani şu anda bir ortalama Icardi olsa, geçen sene Icardi ise Galatasaray şampiyon olabilir miydi sence? Zor, çok zor. Icardi çok çabuk sakatlanan bir adam. Osimhen öyle değil. Osimhen çok daha atletik. Galatasaray muhtemelen yine şampiyon olurdu ama bu Galatasaray'ın oyuncuları sayesinde olmazdı. Fenerbahçe'nin oyuncuları sayesinde. Azrazlığı yüzünden oluyor benim. Ya Fenerbahçe tuhaf bir takım. Yani neden öyle bir takım ben anlayamıyorum asla. Ona Fenerbahçe kısmına değiniriz. Ya Galatasaray'da ben kendim yorum yapacak olursam Galatasaray bu son anları iyi oynuyor. Mesela Evet. Avrupa Ligi'nde aşırı düştükten sonra Evet. rezalet futbol oynuyorken, her şey Galatasaray'ın aleyhineyken bir anda işleri o olumluya çevirme işini çok iyi yapıyor Galatasaray. Tek düze ve tahmin edilebilir bir takım. Ne yapacağı çok belli. Yani, sonraki adımı çok belli yani. Bir kupa maçı, Evet. Fenerbahçe ile oynadığı maç. Abi, Galatasaray yetiyor için her şeyi tersine çevirdi. Gerçekten bu arada yani o maç. Biz o maç konuşmadık değil mi seninle? Hayır, sağ olsun geldiğin için çok konuştuk başları. Yani o gerçekten konuşmadık. En son ben sana şöyle söyleyeyim videonun günceliyle. Fener Rangers'tan elendiği en son video çektim. Daha elenmemişti. Hayır elendi. Şey Elendi. videosu var ya onu koyarız. O Fatih Terim Ceko'nun ilk maçında. Şey eski. Çok milyon eski. Ya harbiden öyle enteresan. Neyse ben bunu hiç çaya devam edeyim. Yudum. Evet böyle siz atın. Yani ben Fener atacak olursam Fener'de dur bir Galatasaray atın. Fener'e çok hızlı Galatasaray geldi. atayım o zaman. Yani Galatasaray'da dediğimiz gibi Osimhen gerçekten X faktör olup şampiyon yaptı. Yani başka da pek diyecek bir şey bulamıyorum. Neden? Diğer oyuncular geçen seneki gibi şaşalı bir performans vermedi bence. Evet yani. Geçen sene Icardi, Kerem. Davinson, Torreira. Tabii ya onlar bence bu sene de aynı kalibrede oynadılar aşağı yukarı da. Torreira Biz bu düştü sene de çok sonradan gol. topladı biraz. Biz bu sene çok gol yedik. Yani ben bu sene Muslera çok kötü başladı. Kötüydü bayağı. Ve yani gerçekten yemeyeceğimiz golleri yedik. Geçen sene o anlamda çok daha iyiydik. Defans atma da iyiydik. Barış Yani. Alper de geçen sene çok daha Hı iyiydi. hı, çok daha katkı sunuyordu. Evet. Bireysel anlamda dediğinize katılıyorum ben de. Galatasaray bu sene daha düşük. Ama işte ileride çok ucube bir adam var. Evet. Korkunç ucube bir adam. Evet yani. Ligi çözdü adam ve yok etti. Ya dediğim gibi Galatasaray'ın bence en büyük avantajı Galatasaray bu son anları oynamayı çok iyi yapıyor ki Beşiktaş derbisini kaybettikten sonra gene bir dönebilir mi acaba? Orada- Gene kötü gidiş başlar mı derken gene Zaten çevirdiler bir kötü şekilde. gidiş, çok kötü gidişteydik de. Ha. Fenerbahçe sağ olsun bir Kayseri'de yaptığı bir şeyler. İyi yap. Fener'in yapar öyle şeyler. Fenerbahçe'nin evet bu süreçte bize katkıları çok oldu, eksik olmasınlar. Fenerbahçe öyle bir kulüp ki Galatasaray sekmesinde Fener'den bahsediyoruz gene ya. İnanılmaz bir kulüp. Yani nasıl başarıyorlar bunu bilmiyoruz ama Fener'de ayrıntılı neyse, gireriz biz. Galatasaray'dan devam isterseniz biraz oyuncu bazına gidelim. Şöyle yayında. Aşağı insen oğlum niye tıklıyorsun Galatasaray'ın üstüne? Şey- Sofa skor alışık değiliz. Şurada galiba. Şu mu? Orası top tier. Aynen. Top tier'ı konuşsak yeter zaten. Top diyor evet yani. Osimhen çok bariz. Yani. Haklı bir puan. Aradaki İyi, farkı iyi, arka iyi. baktığında anlıyorsun zaten. Hı hı. Mertens artık ikinci yarıda artık ciğeri yetmemeye başladı. Evet, normal yaşlandı. Normal bence. çok yaşlandı ama Hala- katkısı tartışılmaz yani. O kadar kötü bir ligde top oynuyoruz ki Mertens bu ligde hala Hayır. rahat bir şekilde oynayabiliyor. Ama yani bilmiyorum. Sen abi Allah aşkına 100 yaşında adam kafayı çıkıyor. Ceko 40'ına giriyor abi inanılmaz bir lig ya. Hayır bir de biz nasıl dünyanın en iyi 10 liginden biriz ben onu da anlamıyorum. Bence gerçekten 10 liginden biri değiliz. Hani yürekten sonra iki takım Karşılaştırma neye göre yapılıyor yani? abi, eğlence, takımların birbirine yakınlık, bütçe, harcamalar, borçlar,
oyuncu performansları, oyuncu yetiştirme, oyuncu satma. Yani ben Tamamen Ben hepsinde de şu anda hiç ben iyi bir şey duymadım şu an. sıfır eğlence. Ben sadece ekonomik anlamda belki o ilk 10 lige girebilir. O da Ya bunun sebebi ekonomik falan değil aslında. Yani Direkt piyasada- UEFA'nın puanları var bunun için. doğru aslında, yani kazandığı Aynen. kaybettiği şeylere göre. Avrupa maçlarında bir şekilde son 5 yılda Peki, bakıyorsun. Yani Son 5 yılın istatistiği bu yoksa tüm tarihteki son 5 yıl. son 5 yıl. son 5 yıla göre hala ilk 10'da mıyız biz? Evet. 10'uncuyuz oğlum işte. Vallahi iyi. 10. muyuz şu anda? Fenerbahçe sayesinde bu. Gerçekten Fenerbahçe sayesinde. Abi Fenerbahçe taşıyor bak. Mammal turları geçiyor, taşıyor bak. Galatasaray ilk maçtan Bayern eleniyor. Son 5 sezonda Avrupa Ligi'nde 2 çeyrek, bir de konferansta bir çeyrek. Bir Yani. çeyrek var oğlum Ondan Fenerbahçe. dolayı yani. Allah. Bakalım. Yanlış şeyler oluyor. Olabilir öyle şeyler. Canlı yayın kazaları. Neyse, oyuncu bazında gidersek onu da olur. Canlı kazandı çok komik. Öyle haşar programda oğlum bu. Reis Fik görüyor. Soyunuyor bir anda. Fener. Ali Koç istifa etme kardeşim öyle. İstifa yazıyor değil mi burada? Dövme Tamam, ben o zaman Galatasaray'ı tek başıma ele alayım. Siz Fener'den yani diğer takımları tek tek gidelim bence. Biraz daha iyi bir akış olur. Ya Aç bir tekrar puan durumu. Osimhen belli zaten kalitesi. Söylememize gerek yok. abi tek Davinson. tek gideceğiz mi gerçekten oyunculara? Yani şu ilk 5 için falan gitsek İlk beş için Galatasaray, olur. Fener için bence okey. Davinson çok iyi bir sezon geçirdi. Hep zaten istikrarlı bir oyuncu. Severiz kendisini. Mertens'in son sezonuydu bence, artık belli etti. Yunus X faktör oldu bence. Yani. Yunus bir iyi bir kötü. Ben Formu değiştir ara sıra. formu değişiyor. İstikrarsız oyuncu sevmeyiz. Yunus'u eledik. Adaya veda Onlar da çok iyi oynuyorlar. Abdülkerim Bardakçı sıkıntılı bir adam. Yolda sağa sola ve Avrupa'da çok kötü şeyler yaptı ama o olmasa yine de Ligin hala üstünde hepsi atar. Evet, ligin Kesinlikle hala üstünde. olarak. Abi ben bir şey söyleyeyim mi? X faktör harbi ilk dönem Yunus'tu. İkinci dönemde de Saray'dı. Yani Sara böyle bir ara Bence çok Saray düş- ilk dönem daha iyi ya. ya Saray düştü gibi evet. oldu ama agam senin dediğin gibi oluyor. Ya ligin her türlüsünde Evet, bu adam. evet. Bir korner atıyor mal gibi. Çok iyi Çat korner gol atıyor. yani. Çok iyi korner atıyor. Valla Sara çözdü bu sezonu. Kim ne derse desin. Mesela Torreira şu an hani 8. gözüküyor. Abi Torreira'nın 5 haftada 5 golü falan var ya. Bu arada Yanlış mıyım? Ben Son- Torreira'yı Mertens'e değiştiririm. Şu anda Torreira'nın Galatasaray Bence için de. katkısı inanılmaz. Ben de katılıyorum. Hep istikrarda çok iyi. Yani ligdeki en istikrarlı oyuncu falan olabilir. Yok, bir eşi benzeri yok. Evet. Her maçta forma gidiyor neredeyse. 1-2 maç eksiği vardır. Bence yeterli Galatasaray için. Bunlar falan. Ondan- Eren Elmalı'ya değinmemiz lazım. Eren Elmalı çok başarılı İyi bir bir transfer. transfer. İyi transfer. Ve Galatasaray bence de kalacak. Bayağı kalıcı bir oyuncusu olacak. Ya peki ben Galatasaray üzerinde son bir soru olarak. Galatasaray'ın sizce önümüzdeki sezon hedefi ne olmalı? Ya mesela atıyorum kupayı kazanamadı tamam mı? Ya da ligi kazandı zaten. Yani Avrupa Kupası'nda gene mesela gitti Okan Buruk tamam mı? Çeyrek finalde talihsiz elendi gene. Sizce bir sonraki sene gene Okan Buruk mu devam etmeli? Çünkü artık bence Avrupa'ya da yönelmeliyiz bütün takımlar. Bence Okan Buruk devam etmeli. Öyle bir şey yok. Yani Hayır. şampiyon yapıyor yani. Çok önemli bir şey. Sen 3 tane şampiyonluk görmek. Ya hayır zaten. Onun için 4. sezonu veriyorsun. Adam 4. Bak. sezon geliyor. Gene Avrupa'da eleniyor mesela aynı yerde. 16'da Şanssızlık. 32'de eleniyor. Bu şanssızlık yani. Artık Abi, yapmıyor. şanssızlık mı diyorsun sen? Abi şanssızlık falan değil ya. Böyle oyun planı bence tamam. Kardeşim sonuçta yani Türkiye Ligi'nde şampiyon oluyorsa bence Türkiye Ligi en önemli şeydir. Yani en azından Türk takımları için. Bizim hedefimiz belli. Bilmiyorum. Avrupa'ya Böyle var düşünüyorum şöyle. ben de. Zaten böyle düşündüğümüz için zaten Avrupa'da bir Siz yere 3 geliyoruz. sezon şampiyon olan bir hocanız olsun gönderir misiniz? Ya göndersen yerine kimi alacaksın mesela? Abi oyun planı önemli. Zaten Galatasaray sorusu da bu ya. Hayır, kimi alacaksın yani? Fener şu an herkes deniyor mesela yani. Ne biçim bütçe ayırıyor. Yerine birini Abi bulamazsın. Fenerbahçe'nin bir de şeyi yok. Hayır, biz Okan Buruk'u göndersek direkt Fener alır bu arada. Şey diyeyim mi yani? En var kapısında bekler. Alırım bu arada. Alır. Yok yerine Alır, Ama bulacak alırken kimse yok. bunu da bilirim. Avrupa'da hiçbir şey beklemeyeceğim. Aynen abi bak bu çok Bence- kötü bir şey. Bak Seçkin ama Avrupa takımı olmak için tam ligde şampiyon olabilirsin de. Mesela Okan Buruk devam eder. Atıyorum ben Fenerbahçe şöyle bir 4. olsun istiyorum. Niye biliyor musun? Bir konferans ligine gitse mesela. Şu an çataçat Chelsea ile oynardı yani. Anladın mı? Ya oynar. Böyle bir şey lazım Türk takımlarına. Biz Hayır. gidiyoruz Şampiyonlar Ligi'ne. Affedersin yarrak gibi futbol. Buraya bip yapıştıracağım. Yarrak gibi futbol. Gidiyoruz amına koyayım. Ondan sonra orada adam bize aynı Trabzonspor Galatasaray maçı örneği gibi gidiyoruz. Bam 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 ikinci yarı 5 tane sıkıyor gönderiyor bizi yani. Ben Abi, bundan çok sıkıldım Tamam yani. ama yani bunun çaresi Okan Buruk'u göndererek olduğunu ben asla düşünmüyorum. Yani ne yapacaksın? Alternatifin ne? Bilmiyorum bu sadece bir soruydu. Yani yani. kendi liginde şampiyon olmadan Avrupa'ya da gidemiyorsun. O da Ya doğru. da Avrupa'da bir yerlere de gidemiyorsun yani. Konferans ligine gitsen oradan da para gelmiyor değil mi? Yani ne yapacaksın? Yani. Konferans liginde evet yani gerek yok. O yüzden bu işler böyle bence. Yani hocanın elindeyiz. Eline düşmüşüz. Onu Çok da da kötü gönderemiyoruz. ya. İnşallah kendini geliştireceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Abi, Yani Bodo Glimt'in mesela bütçeye bak. Adamlar Avrupa Ligi'nde yarı final Final yapıyor. oynuyor abi. Bir senin bütçeye bak. Yani bir zahmet bekliyorsun. Osimhen'in var. Bir Tabii sürü canım. Davinson'un var. Torreira'nın var. Avrupa Ligi'nde Bir şeyler yap yani. Playoff'ta elenmek istemiyorsun yani. Harbi ya.
32 ne abi? Ya mesela bu sene ben Galatasaraylı olsaydım ve 3. kez şampiyon olacağız yine. Ama Avrupa Ligi'nde playoff'ta eğleneceğiz hemen. Ben Okan Buruk'un ama okey olmazdım Hayır, buna. bak ben Okan Buruk'un bence şu anda kendisinden çok da memnun olduğunu düşünmüyorum. O karakterde birisi. Bunun üstüne gider yani. Ben önümüzdeki sezonlarda bunun üstüne biraz daha gideceğini düşünüyorum. Umarım yani, gider ya. Umarım ya. Ben artık herhangi bir takımımızın Avrupa'da bir şeyler yapması gerektiğini düşünüyorum ya. Yani adam başarılı olmayı seven hırslı birisi yapı olarak ve kendisine bir hedef seçer. Yani sırf para için ben dümdüz bu yoldan devam etmeye çalışacağını sanmıyorum. Ve asıl bomba takım Fenerbahçe. Evet. İnanılmaz bir takım. Her sene kaosu, başkanı, Konuşmasak olmuyor. skip ya harbi. Siyaseti, Evet. mallığı, tam bir Türkiye. Ya, küçük Türkiye. Yani bilmiyorum yani. Abi short sattım daha yeni. Harbi Ali Koç, bence Ali Koç artık bırakmalı. 7 sene oldu. Her şeyi denedi. Bütün parayı harcadı. Olmuyorsa olmuyor deyip o yola gitmeli diye düşünüyorum. Öncelikle. Bu konuda bir ufak fikir alalım. Kesinlikle katılıyorum. Sen. Yani bunun tartışılması Saçmalık geliyor bana. var. Artık yani Kendisini- kim gelirse gelsin. Kendisinin de hala Fener'e faydalı olabileceğini düşünmesi sağlıklı bir şey değil. Bu adam tedavide olmalı. Yani Evet. sadece istifa etmemeli, tedavi olmalı gerçekten. Yani Gösterin abi kimi. Fenerbahçe sizin kişisel şeylerinize bırakılacak bir takım değil. Değil ya. Değil abi. Yani Koç bu- maçı olacağız ya. Evet, yani Gerçekten olmaz. olmaz. Abi Rahmi demiş ya üzülüyorum bir kere olun diye. İnanılmaz bir şey ya. Yani Fenerbahçe çok garip bir camia. Fenerbahçe Seçkin'le de konuştuk bugün. Kim birinci olursa olsun ikinci olan. Avrupa Ligi'nde garip bir şekilde 5 senede en başarılı. İşte en fazla para harcayan, yaz transfer döneminde en fazla damga olan, işte Talisca'yı getiren, onu getiren, bunu getiren bir grup olmasına rağmen gene kupada yokuz. Yani Ziraat Türkiye Kupası'nda yokuz. Ligde 10 yıldır ikinciyiz. Avrupa Ligi'nde gene ultimate bir başarımız yok ve gene ikinci Fenerbahçe. Yani Şey bunun mi sebebi peki? ne yani? Sebebi şu. El Nesiri var. El Nesiri var, Dzeko var. Osimhen'e ne gerek var yani? Hani Fenerbahçe'de bence en büyük Kısaca Ali Koç yani. Ali Koç yani. Fenerbahçe'nin en büyük problem oyun planına uygun oyuncu almamak. Onu da alalım, onu da alalım. Alın amına koyayım. Toplayın, toplama kaldı. Galatasaray hiçbir transfer yapamaz. Sırf taraftar çok fazla ses çıkartmasın diye şey aldı. Yoksa Galatasaray da çok istemiyordu Osimhen'i. Abi Şey çok değil mi? büyük para diye istemiyorlar. Evet, evet. Sonra gidiyorsun ama o adam seni şampiyon yapıyor. Icardi de aynı oldu. Alın alın alın. Hani Icardi'ye hiçbir şey yapmasan aynı parayı veriyoruz ya. Bana çok rahatsız edici geliyor. Verirsin bu arada. İlk 2 yıl için hala verirsin. Aynen oğlum. Adam hatırsa... Vallahi oğlum. Oğlum 5 hafta oynuyordu. 7 gol atıyordu, şampiyon oluyordu. Aynı muhabbet. Icardi gelmeyecek olsa Seferovic'le devam edecektiniz. Aynen, rezalet bir şey. Üzüldüm şu anda Seferovic. Yani Seferovic Cagney ikilisiyle. inanılmaz kötü bir ikili bu arada. Bu arada bak yine de Fener'in bir gol kralı yarışı olurdu Galatasaray'la. Bu sene o da olmadı. Yani böyle Dağıldı takım. Farklı Evet, isimler yani attı golü. çok dağıldı yani. Öyle İşte Oğuz Aydın attı. bir tane biz çıkardı falan. yani. Fener'e tıklayalım bu arada ya. Onu yapalım. Ya işte ya Ben Fenerbahçe... az tıklayınca niye olmadı lan? Sen Sen Galatasaray'dayken Galatasaray'a tıkladın. Yanlışlıkla önüne hiç görmek istemedim. Gel kapat. Sadece kafayla gol atan bir adam olabilir mi ya? Bu kadar mı kötüsün ya? Ya Fenerbahçe her sene diyorum yaşlı oyuncularının yanına dinamik oyuncular koymalı. Asla da koyamıyor. Bir türlü koyamıyor. Yaşlıların yanına Kaan'ıları koyuyor. Yaşlılar da artık oynamayacak düzeyde yaşlandı. Harbi Evet, yani. abartma. Bak mesela Kaç Jack, atmış? ya Dzeko'yu oynatacaksan 15 dakika atarsın. Adamın paslarından faydalanırsın. Ona göre bir forvet alırsın. Hayır. Sen söyle şu anda. Öyle kötü bir takım ki ilk 5'te Tadic'le Dzeko var hala. Ya Maxim'im var Sen ya. Maxim'im Adam şut var. çekemiyor ya. 10 maç falan oynadı adam burada. Ya o yüzden bilmiyorum Fenerbahçe genel olarak oyun planı yanlış. Mourinho'nun kafa gitmiş, uçmuş adamın kafa. Yani Ya Mourinho bir plan yaptığını düşünmüyorum ben açıkçası. Ben de yani Mourinho Çıkıyor abi. Bebek otelde. Çocuğu görüyor, Ya, arıyor. O şeyler yaptır Bir diyor. kere bir teknik direktörün dairesi olmaması çok saçma geliyor bana. Niye bu adam otelde kalıyor? Yani bir hafta sonra gidecekmiş gibi. Evet. Valiz toplayıp gidecek gibi duruyor yani zaten. Adam sene ama başından beri. Fenerbahçe ona önermiştir. Hocam gelin size bir ev verelim. Demiş zaten ben burada rahatım demiş. lavuk ya. Tam bir Hemen lavuk kaçamıyor ya. gerçekten ya. İnanılmaz saçma bir adam ya. Of. Bütün otel yıllığını da biz karşılıyoruz bir de. Yani ev alsak daha ucuza gelir muhtemelen. Abi Mourinho bilmiyorum. Ya Fenerbahçe şu an hani öyle bir konumda ki hiçbir şey de yok ve yaz dönemi geliyor. Gene ligde ikinciyiz. Gene Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayacağız. Bak bence bu önemli bir şey. Ama gene ne yapacağı belli değil. Abi Gene senin başkan mı takım değişecek? çok şey ya. Öyle dağıldı şu an bilmiyorum nasıl toplayabilecek. Yani ama. bizim takımı dağıtan bak şimdi. Mourinho'nun kendisi. Biz bu adamdan geçen sene verim Hayvan alıyorduk. gibi verim oluyordu. Biz bu Hayvan adamdan gibi. inanılmaz verim Abi, alıyorduk. Ligin en iyi İrfan oyuncularından Can Kahveci, biri. Bu acayip adamdan iyiydi inanılmaz iyi verim alıyorduk. Evet. Zico çok iyi bir stoperdi. Yani Sanchez'le karşılaştırılıyordu. Bu sene adı yok. Beka meka var onlar ne oldu? O sayıdan zaten İsmail Kartal evladı ya. Oğuz Bekan'ın çaprazı koptu. Bekan'ın zaten her sene bir çaprazı kapıyor. Osterwolde vardı. O da Osterwolde de koptu. Ya hani
Oğlum bir de saçma sapan gene transferler yaptı. Ferdi gitti. Yani sen bu adamları yeni doldurmadın. Olanlardan da daha kötü verim Bizim oldu. bekler iyiydi ya. Beklerimiz çok iyi. Bizim beklerimiz yok. Bizim bekler yoktu. Allah. Ya size bek geliyor da Okan Buruk da onları yemeyi seviyor. Harbi siz de bek harcıyorsunuz o da galiba. Oğlum tutmuyor yani. Ya oğlum Okan Buruk çünkü üçlü beki alıyor, dörtlü oynatmaya çalışıyor. Sonra dörtlü beki alıyor, ben bunu üçlü de deneyeceğim diyor. Burası Olmuyor. Galatasaray bak. Adama Barış Alper Yılmaz adam santraforda. Stoper Sağ bek oynuyor. Sağ bek oynadı. Her şey oynadı ya. Ya gene bir şekilde ama sonuca gitti. Fenerbahçe asla sonuca gidemiyor işte. Reis'in dediği gibi yönetimsel, Seçkin dediği gibi Mourinho'nun kafası burada diye. Hani o kadar fazla şey sayabiliriz ki madde destek. Ama hani oturup bir oyun planı konuşulabilecek bir oyun da yok. Az önce bir özet izledik, bir maç izledik. Fenerbahçe alıyor oradan onu dolduruyor. Mourinho'nun burun hamlesine niye ceza verilmedi ya? Ben o vallahi kim burada gitti olay. Gerçekten. He, harbiden abi. Niye verilmedi ona? 2-3 maç attılar, bitti cezası. Attılar mı? Aynen. Hiç hatırlamıyorum ben. 2 maç mı? 2-3 maç yedi. O da çok saçmaydı abi. İzlediğinden maçlarda var mı yok mu bilmiyorum ya. Harbi anasını satayım. Sürekli bir var yapıp duruyor. Kafayı yiyeceğim, kafayı çakacağım. O tepkiler mi yapıyor bu arada? Evet. İşte onu da iptal et falan gibisini. Ya bilmiyorum. Artık ben zaten Süper Lig'de konuşmak istemediğim şeyler hakem. Hı hı. Asla konuşmak istemiyorum ve Anadolu takımları. Yani bu kadar kukla takımlar görmedim. Ya bak şurada var ya yemin ederim Samsun dahil aşağıda 3 takım yok ya. Bir Trabzon biraz toparladı şu son. Abi yok. Beşiktaş konuşalım diyoruz. Hadi ne konuşacağım Beşiktaş'la ilgili? Fener'i yeniyor. Bu kadar. Masuaku al, Raşit Say'a fırlat, Raşit Sağ Beşiktaş'la içeri ilgili al. konuşuyorsun bak. Ole geldiğinden beri takımda bir istikrar var. Ne En azından oyun planı oğlum, var. o istikrar yok. Büyük maçları kazanıyorlar, diğerlerini yine yeniliyorlar. Ben Ole geldiğinden beri Beşiktaş'ın daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ben ama Beşiktaş için mutluyum bu arada. Tabii Yani. ki mutlusun. Beşiktaş'ta Olacak. düzgün bir oyuncu yok, grubu Evet. yok ki. Ole O da de çok böyle iyi bir tatlı bir adam. Elindeki şeyi oyuncu var grubuna yani. göre çok daha iyi işler Yapacak çıkarıyor şey bence yok. Ole. Ya Tabii. bir de şöyle bir şey var. Beşiktaş yönetimi ne yaptı abi? Bu hale nasıl geldi mesela kulüp? Hiç bunları sormuyoruz. Fenerbahçe Galatasaray'a hadi 30'a satıyor, 40'a satıyor bir şey diyorsun yapıyor. da Beşiktaş'ın bu seneki 3. yönetimi 10. hocası. Kimi suçlayacaksın? Hangi birini suçlayacaksın? Hepsini oğlum işte. Yani gelen bir şey yapmıyor, para da vermiyor. Bir de üstüne mal gibi oyuncular alıyor. Bilbao'yu Ole yenmiş değil mi? Ole yendi lan sanki. Ole yendi. Ole yendi. Evet, Ole'nin ilk maçıydı. Ole'nin ilk maçı. Evet. Babadır ya. Çok iyi. Beşiktaş çok tuhaf maçlar kazandı. Lyon'u yendi eski hocasıyla. Galatasaray 5 attı. Galatasaray 4 5 attı. Valerian İsmail 4 mü atmıştı lan bir de? Kimin attı 5'i ya? Hayır Valerian çok eski. Yok Broncos'tan. Broncos da attı. Broncos Lyon'u yendi. Fener'i yendiler. Bir ara kimle bilmiyorum. Fener'i gene yendiler. Yani yenilebilecek en zor maçların hepsini yendi. Abi, Oğlum hepsi- bizi kimle yendiler lan? Şeyde mi? Ole'yle yendiler. Öbürde de Broncos'la yendiler. Van Broncos mu vardı orada? Evet ilkinde Broncos vardı. Rezillik ya. Rezillik abi. Hepsine yenilmişiz amına koyayım. İyi Topraktepe'ye yenilmedi Fener. Ona da yenilirler. Koyun. Süper Kupa'ya çıksın ona da yeniliriz var ya yani. İnanılmaz. Oğlum Topraktepe vardı bence. Aa Topraktepe Evet, vardı. bence vardı. Ona yenilmişiz. Senden Topraktepe vardı. Ben anlamadım ne söyleyeyim. Abi Beşiktaş'ın Fake'den güldüm. Hayır Serdar Topraktepe kim gitse Ha. gelen bir adam var ya Beşiktaş'ta. Ona da yenilmiş Fener. Rıza Çalınbay değil miydi o? Hayır değil ama. O Sivas'a Rıza gitti. Çalınbay geçen sene geldi onu yendik. Aa bak Rıza Çalınbay nerede bak. Aha bak. Rıza Çalınbay Çalınbay Hatay'ı düşüyor. düşürüyor. Hatay'ı düşürüyor Sivas'ta düşürüyor. Ya abi bak yemin ederim buradan sesleniyorum. Rıza'ya kulüp vermeyin ya. Abi bu adam bitti artık yani. Niye veriyor? Bir dakika bu adam nasıl başarısı oldu geçmişte? Ya yıllarca Sivas'ı ilk 5 ile 10 arasında tuttu. Bu Bir Avrupa'ya çok başarılı götürdü. oldu. Villarreal'i Aynen. yendi. İşte Fener'i yeniyordu. Beşiktaş'ı Aynen. yeniyordu. Galatasaray'a direniyordu. Onu yeniyordu falan Falan da. top oynatmıyordu ama Şu an artık son 5 senedir, 3 senedir rezalet bir top oynadı. Evet. Rezillik. Yani defans böyle bir pas yapıyor mal gibi. Ne yaptığı da belli değil. Orta saha gelen dikiyor. Zaten bak bu Süper Lig'in orta sahadaki oyuncu, defanstaki oyuncu bu ileriye bir dikiyor. Nereye yaptığı da belli değil. Doldur boşalt oyunu sürekli. Bir de şey vardı. Kör orta nefes ciğer köyüne kadar kanattan koş içeriye at bir Barış Alper, Kostić, Masuaku hepsi aynı şey. Osimhen'in öyle bir şey var. Adamın her yeri şu bölgeye giren her topu alabiliyor ya. Şöyle öyle şöyle bir şey oluyor. Canerlik'in bakışı. Ya adam ceza sahasında Antalya maçı mı? Kafada 5 kere sektiriyor böyle. Bir de topla pas atıyor falan Şöyle ya. Fener maçında koşarken maskesini düzeltiyor bir anda. Evet ya. Rezillik ya. Ya ben bu lige fazlayım. Beni orada alın diyor yani. Ya rezillik Yani abi vücut ya. diliyle gösteriyor. Bir de ufak sizden Anadolu kulüpleri içerisinde birer tane örnek gösterdiğiniz, oyunu beğendiğiniz, hocasını beğendiğiniz birer tane örnek istiyor. Yani buradan böyle hani spesifik aklınızda kalan var mı yani? Şu işte Samsun'dan itibaren. Allah. Göztepe'nin oyunu beğeniyorum. Ya sistemli oynayan zaten bir Göztepe. Ben bu arada Eyüp'te Arda Turan'ın oynattığı oyunu beğeniyorum da Eyüp'ün kadrosu çok kötü bence. Yani Eyüp Agam, Arda Turan. Bak o da çok kötü. ben bizim kulüplerde. oynattığı topu beğeniyorum. Shakhtar'a gidecekmiş. Eyüp'ün baksana 4 maç 4 yenilgi yani olacak iş mi abi? Abi ama Eyüp çok cidden kadrosu çok kötü. Yani
Ya biraz da onlar saldılar bence ligi. Olabilir. Mesela Antep'te de Selçuk İnan Gitti, o da saldı. İyi bir top oynatıyordu. Baksana abi. O Aynen. da aynı 4 maçtır yine diyor işte. Ha salarsın ama ya. Yani Kayseri çaktı. Bak Kayseri burada. Helal olsun. Ve hoca yabancı Kayseri'nin hoca çok iyi zaten. ve transfer tahtası kapalı, transfer yapamıyor olan oyuncularla en iyi şey yapmaya çalışıyor. Ben Anadolu kulüpleri içerisinde 2 kulübün adını söylerim. Biri Göztepe, biri Kayseri'dir. Samsun'da bak 3. olarak da Samsun'u yazarım. Samsun'un oyunu çözüldü. Artık forvetleri çok etkisiz kalıyor ve gol atamıyor Samsun bence şu an. Yani bu 3 kulüpten çok daha fazla lazım. O yüzden bu sene Kocaeli ve Gençler Birliği'nin çıkmasına Ben de sevindim. çok sevindim. Taraftarı olan Aynen. Anadolu kulübü lazım lige yani. Bir şeyler Eskişehir lazım. Peki. Ama onu da çok özledim. Eskişehir özledik. Fener'e ne oluyor? Kendi kendine Fener'e giriyor. Ankara Gücü de düştü. Ben Onlar da buradayım aldı. diyor. Fener burada falan değil ya. Bakalım En İstanbul güzel şey takımlarından yaptı. düşen var mı şu anda? Yok. Yok. Kötü oldu. Adana'nın düşeceği çok belli zaten ligin başında. Bodrum'un da düşüyor çok belliydi. Hatay'ın da. Bakın Bodrum bak hala tutunabilir. Alanya burada çok riskli. Alanya biraz... Alanya düşmesin ya. Alanya lazım. Sivas düşsün artık, tadı kaçtı. Ben Rize düşsün istiyorum. Şu Rize şey- düşmüyor ya. Rize... Şu şekilde veda edeceğiz gibi adaya. Vallahi. Abi Kayseri'nin forma bakar mısın ya? Şuna bak. 5 maç 3 galibiyet. Fener'in fonundan iyi açmak. Vallahi iyi Fener'in forma iyi. Yemin ederim. Arkadaşlar Süper Lig bu kadar yeter. Umarım her seçkinde 3 video çektik. Her video aynı şeyi söyledik. Yani umarım daha iyi yere gideriz de ben Çok bu zor. ligle bir bok olacağını düşünmüyorum. Bu lig- Açıkçası yani. Ama Neyse. şunu fark ettik galiba Anadolu takımlarının çok da böyle aşırı transfere gerek yok. Bir hoca olsa başlarında mevcut kadroya yatıyor yani. Abi çünkü Avrupa oynamıyor. Kupada zaten 6. turda eleniyor. Bari Yani, ligde orta sıralarda ligde iyi bir şey kalabiliyorlar. yapıyor. Yani, ligde kalabiliyorlar. Küme düşmeyebiliyorlar yani. En azından takımı sahiplenen bir hocayla. Şöyle birazcık. Ben Süper Lig'in sportif gerçekliği olduğuna inanmıyorum zaten. Abi Jesus çok doğru söylüyor. Fenerbahçe. Abi o Fenerbahçe Taraftarı başladı. Agam vallahi Fenerbahçe taraftarından. Sen inanıyor musun agam? Anadolu kulübü var mı Galatasaray'a karşı top oynuyor? Fener'e karşı da Hayır oynamıyorlar bak ki. kötü takımda sportif gerçekliği olmadı demek hakem kayırıyor. Agam hayır o demek değil bak. O demek. Hayır o demek değil. Hakem herkesi kayırıyor. Fener'de Fener'e de lig kayırıyor. olduğunu mu düşünüyorsun? Aynen dümdüz oğlum Hayır leş bak. gibi lig yani. Bak. Fener'de kayırılıyor mesela. Bu... Tamam da o zaman şu değil yani. Fener Galatasaray kayrılıyor değil yani. Hayır oğlum bak biz öyle bir şey demiyoruz. Sportif gerçekliği yok demek ligde 1. olmanın, 2. olmanın, 3. olmanın bir önemi yok demek. Yani mesela Galatasaray 1. oldu. Seneye Şampiyonlar Ligi'ne gitti. Şampiyonlar Ligi'nin ilk 15'e girerse bir sportif gerçekliği sorgulanmaya başlanabilir. Şampiyonlar Ligi'ne gitse Galatasaray ilk 4 maçta 0 çekip bütün ümidi kaybetse gene her sene olduğu gibi Fener'in Galatasaray'ı hani ön elemelerde başlayıp Avrupa 2. ön elemede 4 tane tur geçip onunla 5 senedir idare etmek rezillik bence. Ki mesela Arap takımlarına Avrupa Liglerini almaya başlasak ki bence başlayacaklar yakında. Türkiye'nin aynısı olur mu? Ben aynısının olacağını düşünüyorum yani. Evet. Birebir. Agam onlar da parayla çeviriyor işte. 3 tane Yani takım var. Türkiye'de aynı yani yüksek maaş verilen oyuncular, eski yıldızlar, Yani pahalı takımlar diğerinden fazla. antrenman kalitesi yok Türkiye'de. Evet. Yani- Yani Arabistan aynısı. İkinci Zaten Türkiye olacağını düşünüyorum. Arabistan'ın gelen topçu niye burada hala oynayabiliyor? Burada da yok çünkü antrenman Evet, kalitesi. burada da. Talişka'yı görüyoruz ve burada da oynayabiliyor adam. Oynuyor adam oynuyor yani. Allah. Yani Ben ışığımızda... Ama biz ligimizde Talisca'nın olmasını destekliyoruz. Talisca bir Süper Lig futbolcusudur. Bu ligde olmalıdır. Heyecan katıyor yani. Heyecan katıyor. Heyecan katıyor. Talisca iyidir yani. Ya öyle topçular lazım ama çok da bütün takımı onun üstüne yapalım. Ha, zaten İşte bir abi, yanı abi. önüne bir tane daha manyak alalım. Öyle olmaz Abi, yani. olmaz. Biraz bir genç yetiştirelim, onları Ama deneyelim. en Yusuf azından Akçiçekleri fırsat verelim falan konuşmak İlk lazım. 4 takımdan birine Talisca olsun izleyelim yani. Talisca izleyelim. Evet arkadaşlar şu anda Şampiyonlar Ligi'nde ve olan takımları ufak ufak minik gene sportif şekilde değil ama genel Sportif değerlendirme. gerçekliklerini değerlendiriyoruz. Real Madrid sportif gerçekliği var mı sizce? Fener'le aynı. Fener'le aynı. Çok iyi dedi reis az önce. Fener'le aynı. Fener'in Mbappe'yi yaşadığı doldurun. sezonu yaşadı. Peki ne zaman bu hani Real Madrid mesela tatlıların Real Madrid'i gibi bu tarz benzetmeler ne zaman Real Madrid'den kayıp da başka takımlara geçer? Yani böyle o kurdukları imaj ne zaman yıkılır? Yıkılmaz. Yıkılmaz abi onlar Kralın çok... takımı yani her zaman çok güçlü olacak. 5 yıl sonra mesela 5 yıl boyunca böyle gittiler. Ya gene ben Baş- sana- 5 yıl boyunca böyle gitmezler. 5 yıl içinde bir kere gene CL alır yani. Net alır abi. Alır. La Liga'yı da 2 kez alır. Alır yani. Çünkü onlar da agam birbirlerinin üstüne bir rekabet var yani. Barcelona çok güçlü bir ara. Ama bak mesela şu an geldiği bir oyun planı, bir gençler falan toparlandı. kötü eğlendiler. Inter bunu Barcelona'ya elecek takım değildi yani. Abi çok iyi oyun planı yaptılar. Yani- Bak o da oyun planından eseri Evet, mesela. yani. Real Madrid'in geçen seneden bu seneye düşüşünün sebebi bence hani Toni Kroos gibi takım oyununun babası takımdan ayrılırken bireyselliğin babası bir Mbappe geldi. Hı hı.
takım oyununa dair çok az bir şey var. Takımda oyun kurma yeteneği çok az. Bak, PSG de aynı kaderi. Takıma yıldızları doldurma ve o Boşalttıkları ara Evet, Şampiyonlar Ligi evet. finaline çıktılar. Yani o egolu yıldızları toplama gerçekten çalışmıyor. Yani Barcelona gencecik çocuklarla, hepsi 17 yaşındaki çocuklarla evet. öyle yapıyor yani, dağıtıyor geçiyor. Şu an ama yani Inter'e kötü gitti. Kötü, bu burada hakkı Barcelona, PSG Ya, Barcelona finali. Ben burada şöyle bir bakış Ama Ama açısı Inter- yapıyorum. Inter'de çok iyi oynadı. Çok Çok iyi iyi oynadı. çalışmış dersinde Barcelona karşısında. 2 maçta da inanılmaz iyiydiler bence. Hiç şeysini vermediler. Şu an Biz bunlar favori değiliz ismini vermediler. şeyde, bunlar birinci Napoli mi? Napoli birinci. 1 ya da 2 puan fark olması lazım. Ama artık 2 maç kaldı. Rakiplerinin sportif gerçekliği var mesela. Bak, Aga, görüyorum ben ama o- ikincisi, Var, evet. ikincisi şey oynuyor yani. Agam ikincisi de oğlum Dortmund 9. 10. da Barcelona'ya kafa tuttular. Hatta Evet. bir ara uzatmaya mı gidecek falan oldu. Aston Villa yani şundan 3 sene önce Şampiyonlar Ligi hayaldi onlar için. 5-4 Ama elendiler. bir şey diyeyim mi? Bak 4 farklı ülkeden 4 takımı var yani. Evet. Evet abi işte. Abi seviye farkı çok yüksek. Fransa Ligi'ne de çiftçi ligi diyenlere selam olsun. Abi Evet. farmer falan değilmiş. Demek ki bir hoca yetiyormuş. Evet yani. Gene 20 puan fark var bu arada. 3 tane İngiliz takımı elediler. Harbiden oğlum baksana bu nedir ya. PSG. Başka PSG'den başka da çok bir başarıları da olmadı herhalde diğer liglerde. Neyin? Fransa Ya agam Lyon. Lyon gitti. Ya aga onlar biraz düştü ama onların da düşme sebebi bak gene aynı Süper Lig'e benzer bir yapıları var. İlerideki 2-3 takım, 2 takım falan çok fırlıyor. Öbür takımlar kendi arasında böyle bir kaotik, malca bir lig Peki yani. Almanya sence bu olayı çözmeye başladı mı yavaş yavaş? Almanya daha keyifli. Mesela bir Bayern'in şeyi biraz gitti gibi sanki. Geçen sene Leverkusen iyi geldi o lige. Değil mi? Bak Evet, Dortmund çok falan iyi ondan yaptı. sonra kanlandı böyle canlandı. Böyle. Dortmund yeni kanlandı. Daha 5.liğe yeni çıkmışlar. Geçen Dortmund baktım. bu sene çok kötüydü ya. Geçen sene daha iyiydi de. Yine Şampiyonlar Ligi'nde iyiler her zaman zaten. Peki sizce Inter PSG ve önce kimi tutuyorsunuz? PSG. Inter. Hocadan kaynaklı. Ben gene duygusal bakıyorum. Kızını kaybetti. Luis Enrique. Vallahi. Kızı için Kaç kazansın yaşında? istiyorum. 9 yaşında falan ölmüştü galiba. Çok üzücü. Neyden? Allah rahmet eylesin. Hastaydı galiba. Hastalığı vardı. Buraya yazarız. Bilmiyorum hatırlamıyorum şu anda da. Yani kızını kaybettiği için yani tekrardan bir diriliş hikayesi gibi geliyor bana. Hem Evet. PSG'yi diriltmesi hem şey Beni yapması. duygusal olarak manipüle ettin. Inter'e neden tuttuğumu bilmiyordum zaten. Şu an PSG'yi gerçekten çok mutluyum. O adam inşallah mutlu olur. Luis Enrique. Ben Mbappe'nin gittiği ilk yılda böyle bir şey almalarını çok isterim. Ben de abi Mbappe öküzü. Ama bir şey diyeyim mi bak, Mbappe'ye şey yapmıyor. Adam oynuyor. Oynuyor tabii İşini canım. yapıyor yani. Gittiği yerde işini yapıyor. Ne yapsın? Evet. Ama Adama yüklenmeyin yani. Mbappe Hayır, yüklenme ben- sebebim şu. Takım oyununa hızlı adapte olabilen bir insan Oğlum adam değil. 4 gol atmış. Daha ne yapsın? Yani 4 gol atmış, bir iptal ediliyor. Yani ne yapsın daha? Mbappe. Abi öyle bir şey değil Yani bahsettiğim. mesela dünkü maçta ilgisi yok yani bunun. Tabii yani. Genel abi Lig boyunca hayır, evet, takım yani. oyununa adapte olabilen bir adam değil yani. Evet doğru. Ufak da bir UEFA Eskiden hatı. böyle değildi ama hatırlar mısın 17 yaşındaki Mbappe'yi böyle Aa, o herkes çok böyle iyiydi. bir şey diye bakardı. Ne O güzel çok adam iyiydi. diye geliyor diye işte böyle. UEFA Avrupa Fransa Ligi. Ligi'ne kupası aldığında. UEFA Messi'yle Avrupa böyle Ligi şey beni- Messi hocam gibi bakıyordu falan. UEFA Avrupa Ligi beni kahreden bir lig. Yani şu takımları şurada görüp beni kahroluyor. Arkadaşlar gerçekten yani Galatasaray ya şurada bir Türk takımı olabilirdi. Yani en yakın olduğu sene de bu seneydi bence. Olmalıydı da zaten yani. Olması lazımdı. Yani en azından bu sene olması lazımdı. Manchester United'ın Fener'le maçını gördük. Evet. Galatasaray. Beşiktaş'la maçında gördük. Tottenham'la Galatasaray maçını biliyoruz. Evet. Atletik Club Beşiktaş'a yenildi. Onu gördük. Bodo'nun ne olduğu belli. Bodo'nun Yani, bir- O sonra da da zorla başarılı. yendi Beşiktaş'ı. Evet, yani yani. şu takımlar bize denk Tottenham'la Manchester United birer puan üstünde düşme hattına. kesin tamamen hoca farkı. Hatta bence. benim hatırladığım kadarıyla şu an bakayım Bodo galiba lider değildi liginde. Çok hızlıca bakalım. Abi Bodo ligde yeni başlamış gerçi. Geçen sene Ha, bunlar şey oluyor bunların. Geçen sene de 3 puan farklı lider olmuş mesela. Hani Buran falan var yani. Molde 5. olmuş. Galatasaray berabere kaldı bu sene. Hani yani Galatasaray sever Molde'yi ya. hani, Frikik'te elemişti ya 2 tane çarptı. abi harbiden. Yani tuhaf yani. Bizim Süper Lig takımlarının gerçekten böyle gerçekçi hissettirmeme sebebi biri de bu ya. Bu lig yani. Evet. Yani insan tadın. Peki USG Fenerbahçe ilişkisi. Seviyoruz ya işte. abi. Seneye de eşleşiriz gibi yerlerde. Sıkıntı da çıkarmıyorlar bize. Aynen seviyoruz onu. Ha, iyi adamlar yani USG. United da Türk takımlarına ters gitmez. Ya bunlar sevdiğimiz takımlar Evet, genel olarak. evet. Belçika takımlarıyla okeyiz. Evet. Aramız iyi. Şey de İngiliz takımları da İngiliz ve şey çok Agam kötü. İngilizler var istese öyle bir ters gelir ki. İngilizlerin salaklarıyla eşleşiyoruz. Tottenham ve United'la yani. Abi, Hadi bir Liverpool- salak hadi bir değil. Liverpool'la oynayalım. Abi Liverpool var ya seneye kalırsak düz geçer üstümüze. Çok azıcık da benim her zaman içimde kalan konferans fantazisi. Konferans ligi. Bu sene hiç takip etmediğim lig. Zaten takımlar. Yani şurada Sana bir şey Başakşehir diyeyim mi? Betis 15. Paris de 15. idi. düşün.
Peki Konferans Ligi'nin sefiri Fiorentina mıdır? Aga Seferidir ya. Betis, Her sene Fiorentina, orada. her sene orada. Chelsea'de mi? Abi Dujurgen şurada yarı final oynadı. Umarım Chelsea kazanmaz. Adamlar logoları yok mesela. Logo yapmaya uğraşmamışlar. Abi bak abi şuradaki takımlar yani Chelsea az da Fiorentina'yı eliyormuş. Dandik bir böyle NSS tarzı bir futbol oyunu indirsin ya orada bir rastgele bir logo verirler sana. Bu yani bak. İsim de öyle gibi ya. İsim hakkı alamamış gibi. Dujurgen'den özür dileriz burada hakaretler yağdırdık. İsmi çıktı. Muhtemelen Galatasaray'la oynasa burada Ya Beraber bir tane ben maç ağır yapacak. Chelsea. Bak bu arada az önceki finalde Manu Tottenham'da ben bir şekilde Manu'nun kazanacağını düşünüyorum. Burada da Chelsea'nin kazanacağını düşünüyorum. Gene Ben umarım Betis kazanır diyorum. hepsini İngilizler toplayacak. ya gene İngilizler 3 ligin ikisini alıyor ama yani bir şekilde bencesi böyle. Ya, İnşallah. bu ligi Chelsea bir zahmet alsın hani. Bu ligi alamaması başarısızlık. Alması başarı değil ki. O da tuhaftı ya. Real Betis'e de saygımız var. Var. Orada da Antony'nin performansı Manu'dan gittiğinden beri adam Çok iyi oynuyor. Olay free kick zaten atıyor, yani. şut çekiyor, pas atıyor, her şey yapıyor adam. Manu inanılmaz kötü bir kulüp yani. Yani tüm oyuncuları dağıttılar. Nasıl toplanacaklar? Tek tek lig değerlendirme yapmaya gerek var mı bilmiyorum. Şöyle bir ufak genel Liverpool'u tebrik ederiz. Liverpool'u kazandı. Liverpool Erken bir tebrik şampiyonluk. ediyorum. Orada bir duygusal hikaye geldi. Evet. Arne Slot'la Jurgen Klopp Arne Slot. Salah çıkıyor. Babadır. Salah da yine balonlar adaylarından biri. Eğer Inter Abi çok fark var. Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsa Salah'ın eli güçlü olacak biraz. Salam var mı Ballon d'Or'u? Yok. Yok. Niye burada ben oyuncuları göremiyorum? Aşağı Aşağı indi. Salah, Diaz, Van Dijk. Yani, ortalama skora baksana ya neredeyse yani 8 Salah Aynı 8 oynama ya. gerçekten bir futbol tanrısı. Abi Alisson 7 oynayan kaleci mesela zor iştir yani. Her Evet. maç gol yiyince direkt puanın düşer, Alisson 7. İyi bir takım. Gapko severiz. Evet ben de çok seviyorum. Özellikle FIFA'da çok keyifli bir oyuncu. Keyifli, oynaması. evet. Ben ufak da bir şeye değinmek istiyorum. Çok alakasız olacak belki şu anda ama yani Buradan tamam buna dikkat çekelim. Yani Fenerbahçe Fenerbahçe Beko denen bir gerçek. Bir sonraki maç Galatasaray'laymış. Oo. Ya Fenerbahçe Ne zamanmış o gün? Cumartesi. Cumartesi. Fenerbahçe Panathinaikos'ta oynayacak. Bir hem dedikodu yapalım burada 2 dakika. Ergin Ataman dedikodusu. Bir de Bunlar anlamadığımız işler benim en azından. abi şöyle Ergin Ataman Anadolu Sevmediğim Efes adam. Panathinaikos maçında Fenerbahçe'nin tezahüratı olan Ergin Ataman mola alsın diye bir tezahürat var. Bunu Sebep eski ne yapıyor? Ha, Efes evet. yapıyor. Efes bunu hocaya söylüyor çünkü Ergin Ataman gergin bir adam. Böyle hani gergin olan, hani hırslı bir adam. Gergin adamları severim mesela. Ben sevmem. Gergin Ondan insanları sonra severiz. İşini şey yapan gergin insanları severiz. Yanlış mıyım? abi sevmezsin ya. Mesela hocan geldi sana gergin mal gibi girdi 8.30'da sınıfa. Bak. Sevmezsin abi. Bak mesela adamı. bak Mourinho gibi hem başarısız hem gergin olursa bir adam sevmezsin ama bak, Fatih Terim gibi hem başarılı hem gergin olursa saygı Abi, duyarsın. son yıllar onun da aynıydı Hayır ya. o adama saygı duyarsın artık. Fatih Terim'e de eskiden saygı duymazdım. Ergin Ataman'a da Dönerci döven adam ne bekliyorsun abi? Fatih Terim götünde pandiyi biliyor musun? Niye yine koymamız yok mu? koyabiliriz. Fenerbahçe Beko Panathinaikos karşısında başarılar dilerim. Umarım buradan bir Avrupa Şampiyonası tekrar çıkarız. İnşallah. Çok isterim. Fenerbahçe'nin en azından başka kulvarlarda başarılı olmasını çok isterim. Ergin Ataman'a da buradan sesleniyorum. Ergin Ataman'a sesleniş. Aga biraz rahatla. Bana olayı anlatmadın. Bak olayı sana anlatıyorum. Efes maçı var, tamam mı? Efes taraftarı ister istemez bunun hırslı halini görüyor. Ergin Ataman mola alsan atıyor, tamam mı? Niye diyor mesela neden yani? Abi diyebilir yani, küfür yok, ana bacı yok, bilmem ne yok, tamam mı? Adam böyle çünkü çok geriliyor, hırslanıyor böyle hani yeneceğiz falan diye. Panathinaikos'ta oynayan Türk oyuncular da çok hırslanıyor, Cedi Osman gibi falan. Ondan sonra bu taraftar bu şeyi atınca Ergin Ataman da diyor ben sizden uğraşamam falan diyor, maçı terk ediyor, tamam mı? 2 tane şampiyonumuz var diyor. Onları ben aldım. Aynen ben aldım burayı gösterir falan. Sonra işte böyle bir gergin tuhaf hale giriyor. İşte şimdi de Fenerbahçe ile eşleşiyor. Ergin Ataman Fenerbahçe'yi sevmeyi, yenmeyi çok sever. Evet. Bu böyle bir adam yani. Rakip olmayı da sever. Yani böyle tuhaf bir adam. Ama terbiyesizlikleri de var zamanında. Evet. Ama Vallahi çok tüm başarılı bir Tüm adam. Galatasaray'dan Anadolu Efes olma sebebi buymuş yani. Hayır değil oğlum. Ayrı Anadolu Efes'i olan Anadolu Eskiden Efes'ler Galatasaraylıydı var. ki bu adam. Hı? Eskiden Mesela Galatasaraylıydı. Galatasaraylı bir adam zaten. Hayır, benim tanıdığım tüm basket izleyen Galatasaray'dan Anadolu Efes'tir bu arada. Tamam o Fener'in en büyük rakibi olduğu için. Aynen oğlum. O yoksa Efes'li olan direkt Efes'i tutan da var yani. Düz. Tabii, Galatasaraylı tabii, olmuyor. vardır oğlum. Ama hani Zaten futbol takip etmiyordur ya. ya aynen abi. Ya bilmiyorum. Ya ben Galatasaray baskette Şampiyonlar Ligi gibi bir şey var. 3. lig. Ama onda final oynadı. Keşke kazansaydı. Yani kupa gelsin ülkeye. Evet. Ülkede genç oyuncu yetişsin. Ülkede genç topçular yetişsin. Tam konferans ligi ayarında bir lig. Aynen. Ergin Ataman'a yapılan saygısızlıktır. Buradan söyleyeyim de. Getir reisime de koyayım. Getir.
Kendisi saygısız bir adam. Aynen abi. Genel Ya olarak ben burada bir yanık kesersin, ben şimdi genel bana olarak adam buradan bir geliyor. yanık kokusu alıyorum. Şuradan bir yanık kokusu geliyor ona. Yapma, yapma, Ergin yapma, Ataman. yapma. Yapma burada Yapma. tadımız kaçar. Ergin Ataman'ın arkasındayız. Abi bak ben diyorum adam çok başarılı. Ama gereksiz bir gergin hali var yani. Ruh hali böyle adam. Ben sevmiyorum bu ruh halini. Başarı işte Allah belanı versin falan demiyorum ama adam çok başarılı. 2 tane Euro Ligi var, bilmem nesi var. Lig şampiyonluğu var kaç tane. Bayağı başarılı bir adam. Galatasaray'la Oğlum bak Avrupa'sı var. Galatasaray mesela Galatasaray'a Arabistan'daki neydi Fatih Terim takımı. Onlar maç yaptı. Galatasaray taraftarı Fatih Terim'e karşı bir tezahürat yapmaz yani. O da çok tuhaf yani. Taraftar Ama yapıyor. adam aynı şey değil ya. Fatih Terim Galatasaray taraftarını gider alkışlar mesela. Ama doğru da hırslı Aynen. yapmaz yani. falan Mesela yapmaz gol yani. attığında arkasında döner gider İşte bence. Ergin gol Ataman mesela. mola diyor bilmem ne diyor falan filan böyle gereksiz bir gerginliği var adamın yani. Benim hoşuma gitmeyen kısım bu. Doğru. Yani kısaca dediğimiz gibi umarım Türkiye'de spora liyakat gelir. En azından sporda başarılı oluruz. Duyduğum en kibar tabir olduğunu söyleyemem tabii ki burada. Ama hiç de doğru bir tabir değil. Ne alaka yani? Neden böyle bir şey diyorsun? Abi gergin bir adam işte biz de Hatırlamıyorum gerginiz. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım dandik de olsa spordan bahsetmemiz hoşunuza gitmiştir. Biz bundan sonra üçlü yapacağız. Biz bundan sonra üçlü yapacağız. Yapmayalım ya. Yapmayalım ya. İyice tadı kaçtı programı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Ufaktan şunu da yapalım da burada patlamayalım. Görüşmek üzere. Dur önce bir kapanış yapalım. Görüşürüz.